Hayatının son yıllarında Atatürk yanında kimsenin uyumasına izin vermiyordu. Ne yakın arkadaşları, ne korumaları, ne de en güvendiği generalleri. Sadece karanlık ve sessizlik. Bu bir tercih miydi yoksa taşıdığı ağırlığın bir dışa vurumu muydu? Tarih kitapları bize Atatürk'ün ne yaptığını anlatır ama neden yaptığını pek anlatmaz. Bugün bunu psikolojinin gözünden konuşacağız. Ve bu video bittikten sonra onu sadece bir tarihi figür olarak değil, içinde bulunduğu psikolojik tabloyla göreceksin. Psikolojide erken kayıp denen bir kavram var. 7 yaşından önce ebeveynlerini kaybeden çocukların önemli bir kısmında iki farklı yol açılıyor. Ya aşırı bağımlı bir kişilik ya da aşırı bağımsız bir kişilik. Mustafa Kemal 7 yaşında babasını kaybetti. Selanik'te mütevazi bir evde annesinin çektiği fotoğrafta bakışları zaten yaşından büyük. Ve bundan sonra hayatına bakıyorsun. Her kararında bir şey göze çarpıyor. Kimseye muhtaç olmama isteği ve kendi kendine yetme zorunluluğu. Harp Akademisi'nde tek başına çalışırken sınıf birincisi oldu. Savaş alanında komuta edilmek yerine komuta etmek istedi. Cumhuriyeti kurarken reform kararlarını çoğu zaman tartışmaya açmadan hayata geçirdi. Bu bir karakter kusuru değil. Psikolojinin özerk bağlanma stili dediği şey bu. Kaybetmenin acısından korunmak için bağımsızlığı zırh olarak giyen bir kişilik. Ve bu zırh onu hem tarihin en büyük liderlerinden biri yaptı ama aynı zamanda da içinde taşıması gereken çok ağır bir yalnızlığa mahkum etti. Peki bu erken bağımsızlık ihtiyacı ilerleyen yıllarda nasıl bir kontrol ihtiyacına dönüştü? Ve bu kontrol ihtiyacı onu hem büyük bir lider hem de çevresindeki insanlar için zor bir insan haline mi getirdi? Büyük vizyonları olan liderler tarih boyunca ortak bir özellik taşıyor. Vizyonlarına o kadar güveniyorlar ki çevrelerinden gelen itirazları bile bazen bir engel olarak algılıyorlar. Bu bir zaaf değil. Bu tarihin seyrini değiştiren kararlılığın psikolojik bedeli. Atatürk harf devrimini 3 ayda gerçekleştirdi. Uzmanlar bunun en fazla 5 yıl alması gerektiğini söylüyordu. O da 3 ayda yaptı. Kıyafet devrimini bir gecede ilan etti. Takvim değişti, saat sistemi değişti, ölçüler değişti. Bunların her biri ayrı ayrı tartışılsaydı belki hiçbiri gerçekleşmezdi. O tartışmayı değil, dönüşümü seçti. Psikoloji bu tabloyu net tanımlıyor. Kontrolü yüksek kişiler sonucu görüyorlar. Ve o sonuca olan inançları sürecin bedelini önemsiz kılıyor. Churchill de böyleydi, Charles de Gaulle da böyleydi, Nelson Mandela da. Bu büyük liderlerin ortak psikolojik zemini. Kontrolü bırakmak onlar için varoluşsal bir tehdit hissettiriyor. Ve bu his aynı zamanda onların zihinlerini olağanüstü yapan şey. Ama bu güçlü kontrol ihtiyacı Atatürk'ün özel hayatında nasıl bir iz bıraktı? Özellikle 2 yılda biten evliliğine ve neden hiç kimseyle gerçek bir yakınlık kurmadığı sorusunun cevabına baktığımızda çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Psikologlara göre bazı insanlar duygusal yakınlığı bilinçsizce reddeder. Çünkü kaybetmenin acısını bir daha yaşamamak için içgüdüsel olarak bir koruma mekanizması geliştirirler. Atatürk ile Latife Hanım'ın evliliği 2 yıl sürdü. Sebepleri bugün bile tartışılmaya devam ediliyor. Ama dönemin tanıklarından ortaya çıkan tablo şu. İki güçlü kişilik, iki ayrı dünya. Yakınlık hem isteniyordu ama aynı zamanda da yakınlığa dayanılmıyordu. Yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy şunu yazdı. Atatürk'ün çevresinde hep insan vardı ama o hep yalnızdı. Bu bir çelişki gibi görünüyor ama psikoloji açısından değil. Kalabalıklar önünde o kadar güçlü bağ kurabilen biri neden birebir ilişkide bu kadar mesafeli kalıyordu? Çünkü kalabalık senden bir şey talep etmez. Kalabalık sadece seni izler. Ama biri sana gerçekten yaklaşmak istediğinde o bahsettiğimiz zırh devreye giriyordu. Psikolojide buna yakın ilişki çelişkisi deniliyor. İstiyorsun ama korkuyorsun ve bu ikisi aynı anda zihinde var olabiliyor. Peki kalabalıklar önünde bu kadar güçlü, bu kadar bağ kurabilen biri nasıl bu denli yalnız kalabildi? Burada psikolojinin çok ilginç bir kavramı devreye giriyor. Ve bu kavram onu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en ilginç liderlerinden biri yapıyor. Sosyal psikoloji araştırmaları, tarihin dönüştürücü liderlerinin büyük çoğunluğunun karanlık karizma taşıdığını ortaya koyuyor. Bu kavram kötü bir şey değil. Tam aksine kişisel konforundan vazgeçmeye hazır, kendini bir ülkeye adamış ve bu yükün ağırlığını her gün taşıyan insanların dışa vurduğu o çekici ve gizemli bir enerji. Atatürk'ün kalabalık önündeki konuşmalarına bakıyorsun, o gözler, o duruş. İnsanlar onu izleyince bir şey hissediyorlardı. Yani tarif etmesi zor olan bir his. Peki bu karizma nereden geliyordu? Psikologlara göre bu karizma sahte olamaz.
kişinin içinden geçtiğini bilinçaltı hisseder. İzleyici bu adam inanıyor diye hissedince o his bulaşıcı hale geliyor. Atatürk bir milletin imkansız sandığı bir şeyi mümkün olarak görüyordu ve bu güçlü inancı her kelimesine, her bakışına sinmişti. Yalnız yaşıyordu ama kalabalıkla birleşince tam olarak oradaydı. Ve bu karizma, bu karanlık karizması en kritik noktasına hayatının son döneminde ulaştı. Ölümcül bir hastalığı varken bunu herkesten gizlemeye çalıştı. Peki neden? Cevap düşündüğünden çok daha derin bir yerden geliyor. Psikolojide miras kaygısı diye bir kavram var. Büyük sorumluluk taşıyan insanlar ölümü soyut bir gerçek olarak değil, tamamlanmamış bir işin tehdidi olarak görürler. Atatürk 1938'de sirozdan ölüyordu. Bunu biliyordu. Doktorları da biliyordu ve bunu neredeyse herkesten gizledi. Gizlemeyi tercih etti. Neden? Çünkü lider hastalanırsa proje hastalanır, vizyon hastalanır ve bitmemiş bir devrim bitirilmeden bırakılamaz. Son yıllarında yazdıklarına bakıyorsun, konuşmalarına, verdiği kararlara hepsi bir şeyi işaret ediyor. Zamana karşı yarış. Terror Management Theory. Psikolojide ölüm farkındalığının insan davranışını nasıl etkilediğini inceleyen kuram bunu net açıklıyor. Ölümlü olduğunu farkında olan insanlar anlam bırakmak için daha yoğun çalışıyorlar. Atatürk'ün son yılları bu kuramın en çarpıcı tarihsel kanıtlarından biri. Öldüğünde Dolmabahçe Sarayı'ndaki saatler 9'u 5 geçe durduruldu. Ve o saatten bu yana Türkiye'de her 10 Kasım'da dünya tarihinde başka çok az lidere nasip olan bir şey oluyor. Milyonlarca insan liderleri için duraksıyorlar. Erken kayıp, bağımsızlık zırhı, kontrol ihtiyacı, seçilmiş yalnızlık, karanlık karizma ve miras kaygısı. Bunlar birbirinden bağımsız özellikler değil. Hepsi aynı psikolojik zeminin farklı yüzleri. Ve belki de bu zemin tam da o dönemde, tam da o görevi üstlenmek için gerekli zemindi. Atatürk'ü bir kahraman ya da tartışmalı bir figür olarak değil, sadece bir insan olarak incelediğimizde ortaya çıkan tablo daha zengin. Sana sormak istediğim şey şu: bu özellikler onu büyük yapan şey miydi, yoksa büyük olmak için ödediği bir bedel miydi? Ya da ikisi tam olarak aynı şey miydi? Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Görüşmek üzere.